Selam dostlar, hepinize merhaba. Bugün pho yemeğe gideceğiz. Pho'nun size bazı özelliklerini anlatacağım. Yani her yemeğin kültürel özelliklerini de anlatmaya çalışıyorum bu kanalda. Bakalım ama öncesinde şöyle bir atlayalım. Oh, su gerçekten çok güzel. Ben böyle sabahları genelde kahvaltı yapmıyorum arkadaşlar. Sabah kahvaltısı zannettiğiniz gibi bir zorunluluk değil. Otofaji kavramını araştırın. Ben hani otofaji yapmıyorum şu sıralar. Geçmişte yapmıştım, öyle söyleyeyim. Ama yani sabah kahvaltısı insan vücudu için öyle bir zorunluluk değil. Yani sabah uyandığımızda mağaralarda, ormanlarda, sulak yerlerde, antropolojiden bahsediyorum. Doğrudan doğruya bir miktar şeker, bir miktar enerjiyle zaten uyanırız. Herkes için her beden aynı mı bilmiyorum ama yani genel olarak bunu söyleyebiliriz. O yüzden de tabii ki bu bilgileri eğer bireysel olarak bir otofaji ya da bir işte intermittent fasting dediler ya da bir kuru oruç, İslam orucu gibi bir kuru oruç olayına girişecekseniz mutlaka öncesinde bir doktorunuza danışın derim. Zaten kuru oruç belli bir zaman aralığı içerisinde, yani sürekli yapamazsınız onu. Yılın belli bir zaman aralığı içerisinde yararlıdır. Tıpkı Ramazan'da olduğu gibi. Bu söylediklerim bilimsel olarak ispatlıdır arkadaşlar. Yoshinori Oshimu. Buyurun bakın. Evet, bugün aslında size pho'dan bahsedeceğiz. Pho yemeğinin ortaya çıkışı aslında sömürgecilikle alakalı. Yani Vietnam kültüründe, Vietnam tarihi ister istemez yemekleri etkiliyor. Bu bütün yemekler için geçerlidir aslında. Bütün ülkelerin yemekleri için geçerlidir. Geçmişte Fransızlardan önce Vietnam'da sığır eti yaygın tüketilmezdi. Hayvanlar genellikle tarımda, tarlada bir çekiç gücü olarak kullanılırdı. Fransızların gelişimiyle birlikte sığır tüketimi arttı. Tabi bu Vietnamlılar için değil. Sığırı zenginler yiyebiliyordu. Maalesef artık kapitalizmin geldiği noktada o kadar kötü bir noktaya doğru gidiyoruz ki bu dünya için de özellikle Türkiye için maalesef geçerli. Yani sömürü sistemiyle alakalı bu dostlar. Sığır eti yine belli bir azınlığın eline geçiyor. O dönemlerde de öyleydi. Fransızların kullandığı etin ve kemiğin artıkları özellikle kıtlık çeken halk tarafından tüketilmeye başlandı. Bu kemikler ve artık et parçaları uzun süre kaynatıldı. Çok yararlı bir besin arkadaşlar. Yani 8 saat, 10 saat iyi bir pho, 8 saat, 10 saat kaynayan kemik suyudur aslında. Onun suyu. Culinary recycling. Bu tabir gastronomistler tarafından bilinir. Gastronomide yani atıkların dönüşümü, atıkların yiyecek olarak kullanımı. Culinary recycling. Culinary recycling yani atıkların dönüşümü mutfağının tipik bir parçasıdır aslında pho. Yani pho yoksul sınıfların yaratıcılığıyla ortaya çıkmıştır. Pek çok Vietnam yemeği gibi. Akademik literatürde buna hibrit, melez yemek deniyor. Bu sadece kimlik anlamında değil, sınıf anlamında da bu şekilde. Yani melezlenme. Aslında yemeklerin büyük bir çoğunluğunda öyledir. Yani büyük bir çoğunluğu öyledir. Ama doğrudan doğruya burjuvaziye ya da doğrudan doğruya işçi sınıfına ait yemekler vardır. Pho'da Çin etkisini özellikle pirinçle görüyoruz. Çünkü pirinç eriştesi kullanılıyor orijinalinde. Fransa etkisi ise kemik bazlı sığır eti. Yani sığır etinin ve sığır kemiğinin kullanılması. Yerel Vietnam katkısı ise otlar, baharatlar ve soslar. Zaten yemeğin isminin kökeni bile tartışmalı kaynaklarda arkadaşlar. Fransızca pho, pot au feu. Buradan geldiğini söyleyenler de var. Çin'deki, doğru mu telaffuz ediyorum onu bilmiyorum Çince'de, fen, pirinç eriştesi ifadesinden geldiğini söyleyenler de var. Araştırmalar pho'nun bir kuzey yemeği yani Kuzey Vietnam yemeği olduğu noktasında birleşiyor. İlk üretim alanları özellikle tekstil işçileri, sokak satıcıları, işçiler arasında. Yani başlangıçta yemek işçi sınıfının yemeği dostlar. Sonrasında özellikle 75'ten sonra kimi Vietnamlıların Amerika'ya kaçması, işte yurt dışına gitmesi ve bir Vietnam diasporası oluşturmaya başlaması nedeniyle de yavaş yavaş globalleşiyor. Çünkü gittikleri yerde pho yemeğini tanıtıyorlar, pho yemeğini tüketiyorlar. Ancak güneyde yemeğe kendine has coğrafyasına özel bazı
özellikler ekleniyor. Yani bazı baharatlar ekleniyor. Tat profili daha böyle tatlı ve kompleks haline geliyor. Fasulye filizi, soya filizi gibi filizler ekleniyor. Yani bu durum Fa özelinde görüyoruz ki yemekler her zaman için coğrafya, göç ve kültürel temasla evrilir. Bu yemeklerin özelliğidir. Bütün yemeklerin özelliğidir. Yani sofranız uluslararasıdır. Aynı zamanda tüm sınıflar arasındaki geçişkenliği de temsil eder. Şimdi size aslında Fa'yı havuzda anlatmış oldum. Bilmiyorum, bu konuşmanın üzerine görüntümü eklerim ya da orada da konuşmaya devam eder miyim? Yani bakacağız. Videoyu izliyorsanız artık siz onu biliyorsunuz şu anda. Şu anda ben bilmiyorum. Fa'yı da size böyle kısaca Vietnam'ın güzel havuzunda, evimin güzel havuzunda rahat rahat yüzerken anlattım. Şimdi müsaadeyle şöyle bir yavaş yavaş dalalım dostlar. Evet dostlar. Genellikle böyle ben haftada 2 gün, 3 gün havuza giriyorum. Cime gidiyorum, biraz ağırlık kaldırıyorum. Ha, şunu düşünebilirsiniz, niye hala şişkosun? Yiyorum arkadaşlar, yiyorum. Yani yemek kanalım var, daha ötesi mi var? Yemek ya, yani uf. Ama bir yandan da böyle spor yapıyorum bir parça. Belki biraz arttırırım zamanla, belki böyle kalır. Rejim yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Ha, bu şekilde spor yapıp bir yandan yemek yemek insanı çok irileştiriyor. Gerçekten irileşiyorsunuz. Ama yemek güzel ya. Yani yemek güzel. Pho yemeğe bu zincire geldik. Bu Pho 24 zinciri Saigon'da çok fazla karşınıza çıkar. 2003 yılında kurulmuş. Hemen hemen bütün Saigon'da görebiliyorsunuz. Ben seviyorum. Pho'ları güzel. Bu bir reklam değil. Yani bu kanalın herhangi bir firmayla anlaşması yok. Evet dostlar, şöyle bir girelim. Fiyatlar gayet uygun. Bakın, bir böyle large var. Bir bu şekilde var. 95, 85 gibi rakamlar. Biz bir şu large'tan bir alalım. One please. One. Arkadaşlar, genelde bu 8 saat kaynatılıyor. Yani 8 saat kemik suyu kaynatılıyor. O şekilde yapılıyor. Ayrıca ben böyle Vietnam'da pek çok LGBT dostum çalıştığını gördüm. Bence bu çok güzel bir şey. Yani onlara iş olanağı sağlanması muhteşem. Vietnam'da her şey huzur içerisinde. Gerçekten hiçbir çatışma yok. Hiç kimse hiç kimsenin hayatına karışmıyor. Çok rahat ve çok güzel. Evet, bu yemeğin en önemli özelliği 8 saat boyunca suyunun kaynaması arkadaşlar. Yani suyu 8 saat boyunca kaynıyor. Aynı zamanda güneye özgü çeşitli otlar ve çeşitli baharatlarla donatılıyor. Come on, Ratniyo. Come on, you love. Evet, yemeğimiz geldi. Fa bu. Gerçekten de bakın, bu karışım çeşitli sınıfların, aynı zamanda tarihin çeşitli noktalarının karışımı. Sığır Fransa'dan, bitkiler, sebzeler Vietnam'dan. Evet, hadi yemeğe başlayalım. Özellikle şu taze filizleri atmaya bayılıyorum ve çok yararlı olduklarını biliyorum arkadaşlar. Özellikle böyle yüz büdükten sonra. Evet, ben bunu daha önce tattım arkadaşlar. Yani böyle yeni tadıyorum numaralarına falan girmem. Şöyle söyleyeyim. Suyu bol limonlu bir kemik suyu. Ama aynı zamanda sebzenin aroması da var. Yani ben bunu gerçekten çok seviyorum. Oh, thank you very much.
Thank you very much. Aslında şöyle donattık ama bunları daha sonra anlatacağım dostlar. Yani bunlar başka videonun konusu olacak. Biz şu anda Fa'dayız. Yani hafif tuzlu oluyor. O yüzden ben buna daha fazla tuz atmak istemiyorum. Gerçekten de inanılmaz güzel arkadaşlar. Ben çok seviyorum Fa'yı. Bir yemeği beğenmediğim zaman mutlaka söylerim. Ama yani benim yemeği beğenmeme ihtimalim azdır arkadaşlar. Ben yerim yani. Çok sağlıklı olduğunu hissediyorsunuz. Çünkü biraz böyle hastane yemeği tadı var. Yani bizim oralara göre. Öyle söyleyeyim. Hastane yemeği tadı var. Ama bence çok güzel. Tek kelimeyle muhteşemdi dostlar. Gerçekten de çok lezzetliydi. Evet dostlar, yemeğimizi yedik. Şöyle bir kez daha gösterelim size. Gayet hoş, gayet güzel bir yemekti. Evet, kanalıma hoş geldiniz diyebilirim artık. Yaklaşık bir 30-35 kişi olduk herhalde. Benim başka bir kanalım daha var. Onun Instagram'ına bağlı bu. Tembel Gezgin, takip etmek isteyenler için. Genellikle dostlar ben aboneleri tercih ediyorum, seçiyorum. Yani özellikle böyle mesajlar geliyor bazen problemli, sorunlu. Mesela geçen bir tane gelmiş yine Instagram'dan. İşte domuz yiyor musun, yemiyor musun? Yok, yediğin yemek öncesinde tavada domuz pişiyormuş falan. Ya bu domuz dedektörlüğü falan bunlar arkadaşlar bu TRT değil. Yani evinize zorla girmiyor bu kanal. Benim hiçbir kanalım ya da insanların kanalları evinize zorla girmiyor. Frekansınız uymuyorsa takip etmezsiniz. Bu kadar basit. Ben size ne yiyip ne yemediğimi açıklamak, inancımı bile açıklamak zorunda değilim. Hiç kimseye öyle bir zorunluluğum yok. O yüzden de burada huzurlu, mutlu bir biçimde yemek yiyeceğiz. Yani şimdi bu Vietnam'ın güzel insanları, Allah'ım onlar da diyor niye bu adam sinirli. Burada sinirlenen çok az insan bulursunuz. Arkadaşlar yemekten sonra gerçekten de böyle kendini Allah zanneden, inancıyla kibirli, Yahudi hahamları gibi inancıyla işte bir tek bizim Yahudiliğimiz, bizim Müslümanlığımız diyen tipleri hatırlamayalım. Ve gerçekten de çünkü yemek yedikten sonra gerilmek iyi bir şey değil. Güzellikleri hatırlayalım. Ülkemdeki güzel insanlar, onların varlığını biliyorum. Onları hatırlayalım. Vietnam'ın güler yüzlü güzel insanlarını hatırlayalım. Havuzumuzu hatırlayalım. Yemeğimizi yedik. Şimdi güne devam ediyoruz. Huzurla ve mutlulukla. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yemeğimizi de yedik. Bugünkü videomuz böyle kısa olacak. Hoşça kalın.